Tam 4 çok vedanın yaşanacağı Kızılcık Şerbeti'nde bir devir sona eriyor, yeni bir devir başlıyor. Doğa, Mustafa, Işıl ve Firaz diziden ayrılıyor. Peki neden ve nasıl ayrılacaklar? Ne zaman diziye veda edecekler? Bu ayrılıklar ve ayrılık şekilleri çok konuşulacak. Sonrasında ise dizide yeni bir dönem başlayacak. Bunların detaylarından birazdan bahsedeceğiz. Ayrıca yeni bölümde heyecan seviyesi giderek yükselecek ve birbirinden bomba senaryolarla herkes ekranları kilitlenecek. Şimdi hemen videoya geçelim. Yine ve hep olduğu gibi kilit olayı Nilay yakaladı. Aslında Leo ve Işıl'ı Nursema yakalasaydı daha çarpıcı olabilirdi. Ancak Nilay'ın yakalamasındaki asıl sebep bu konunun Nilay tarafından Mustafa'ya bağlanması ve Mustafa üzerinden Işıl'ın işinin bitmesi. Evet, diziye 4 karakter veda edecek demiştik. İlk olarak Işıl'la başlayalım. Beklediğimiz gibi Işıl artık yolun sonuna geldi ki zaten iyice köşeye sıkışmıştı. Asil'le yine bir şekilde başa çıkabilirdi ancak Nilay tarafından basılması Işıl'ın sonu oldu. Leo ve Işıl birlikteliğini öğrenen Mustafa için artık hareket zamanı. Çünkü Mustafa bu defa gelişigüzel sağa sola saldırarak değil, müthiş bir planla Işıl'ı patlatacak. Başta Abdullah olmak üzere tüm herkes Işıl'ın gerçek yüzünü nihayet görecek. Hatta Abdullah Işıl'ın bunama planını yutmadı. Kullandığı ilaçları fotoğrafını çekerek işini sağlama aldı ve aslında unutkanlık yaşamadığını kendine karşı kanıtlamış oldu. Işıl'ın ölerek veda etmesi beklenmiyor. Tüm foyası ve pembeyi öldürttüğü ortaya çıktıktan sonra bunun cezasını çekmek için hapse girebilir. Fakat eğer ölürse muhtemelen bunu Mustafa yapacak. Çünkü Mustafa da diziye veda edecek olan karakterlerden biri. Işıl'ı mezara gönderir, kendisi de hapse girer. Ayrıca Abdullah, Işıl konusunda tüm gerçeklere şahit olunca hayatının şokunu yaşayarak çok büyük bir vicdan ve pişmanlık yaşayacaktır. Şimdi gelelim Doğa ve Firaz'ın vedasına ve diğer sürpriz gelişmelere. Doğa ile birliktelik senaryosu iptal edilen Firaz karakteri de diziden ayrılacaklar arasında. Firaz'ın ayrılığına sebep olabilecek en güçlü ihtimalimiz ise Demet'in oyunları. Asude Demet'i tehdit ediyor ancak Demet intikam ateşiyle yanarak Firaz'ı da yakacak. Yani Nursema yine kocasız kalıyor. Aslında Firaz diziye renk ve neşe katan bir karakterdi ancak Doğa ile birliktelik senaryosu iptal olunca dizideki hikayesi bir hayli tıkanmış oldu. En önemli ayrılık ise dizinin başrollerinden biri olan Doğan'ın vedası olacak. 4 sezondur dizinin bel kemiği karakterlerinden biri olan Doğan'ın ayrılığı çok konuşulacak. Başarılı oyuncu 2 bölüm sonra 113. bölümde diziden ayrılacak. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut bu haberi şöyle duyurdu. Dizimizin değerli oyuncusu Sıla Türkoğlu 113. bölümde diziye veda edecektir. Sezon başında ayrılmak istemiş ancak ricamı kırmayarak 113. bölüme kadar devam edecektir. Teşekkürler Sıla, yolun açık olsun. Bu açıklama sonrasında Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu ise bir teşekkür açıklaması paylaştı. Eğer senaryo değişmeseydi Doğa ve Firaz için bir kaçma senaryosu yazılacaktı. Her şeyi ve herkesi bırakıp kaçarak diziye veda etmiş olacaklardı. Ancak o senaryo iptal olunca Doğa ve Firaz'ın hikayesi bu şekilde değişti. Peki Doğan'ın vedası nasıl olacak? Fatih'le bir kavga edip bir barışan Doğa son olarak Fatih'in dergi çekimlerine katılarak arayı yine düzeltti. Fatih de aynı şekilde karşılık vererek Doğa'ya olan sevgisini gösterdi. Elbette Doğan'ın vedası Fatih açısından çok acı verici olacak. Bu konuda akıllara gelen bomba teorimiz ise şöyle. Hata üstüne hata yapan Kıvılcım, Ömer'i içeri göndererek aslında kendi ayağını sıktı. Çünkü ölen kızın ailesi Kıvılcım'dan yüklü miktarda para istemeye geldi. Kıvılcım bu konuda bir hayli köşeye sıkışacak. Abdullah'tan da yardım isteme yüzü yok çünkü adamı evinden bile kovdu. Kendi başının çaresine bakmaya çalışacak. Ancak adamlar iyice bela olup kendi kızlarına karşı Doğa'ya zarar verebilirler. Eğer Doğa o adamlar tarafından öldürülürse işte bu durum başta Kıvılcım olmak üzere herkes için büyük bir travma olur. Çünkü Kıvılcım zaten kendince çocuklarını korumak için Ömer'i ihbar etmişti. Ömer'in suçsuz olduğu kısa süre içinde zaten ortaya çıkacak. Hatta Ömer Kıvılcım'dan iyice soğumaya bile başladı ve bu durum Kıvılcım'ı derinden sarsacak. Fakat Doğa bu şekilde Kıvılcım'a bela olanlar yüzünden veda ederse tüm dengeler değişir. Bu sadece bir ihtimal. Belki de Doğa herkese veda ederek kendi isteğiyle eğitim veya başka bir iş için ayrılabilir. İzleyip göreceğiz. Evet, bu ayrılıkların ardından dizide yeni bir dönem başlayacak. Muhtemelen uzun bir zaman atlaması göreceğiz. En az 3 yıllık bir zaman atlaması olabilir. Tüm karakterler çok derin ve büyük bir değişim geçirecek. Hem yeni senaryolar başlayacak hem de yeni oyuncular diziye katılacak. Aynı zamanda Doğa'dan sonra yeni kadın başrol de diziye dahil olacak. Ve oyuncu görüşmeleri şimdiden başladı. Peki sizce yeni kadın başrol oyuncusu kim olmalı? Sizce Kızılcık Şerbeti'ndeki bu 4 ayrılık doğru karar mı? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Son olarak dizinin reytinglerine bakarsak düşüşün devam ettiğini görüyoruz. 4 sezondur birincilik koltuğuna oturan dizi 2 haftadır zirveyi taşıyacak bu deniz dizisine kaptırdı. Bakalım yeni değişiklikler reytingleri eski seviyesine mi getirecek yoksa finale doğru mu götürecek?
Yeni videoları ve gelişimleri kaçırmamak, anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.